Geleneksel bir Japon odası. Bu Japon tuvaleti. Doğru açıyla çok yanlış yerlere gidebiliyor. Ne kadar fatura ödüyoruz? Bizi Hristiyan yapmaya çalışan Japonlar. Elinde 4 tane ceset var. Daha da ilginç şeyi, bütün bu duvarlar ve biz bu eve toplam Tadaima. Dairi. Bugün Ev turu yapıyoruz. Burası evimizin girişi. Japonya'da evlerin girişinde Genkan denen bir bölüm oluyor. Orası böyle normal evden yaklaşık 10 santim daha aşağıda, dışarıyla aynı seviyede. Yani teknik olarak normal ev dışarıdan bir 10 santim yüksekte oluyor. Dışarıdaki kiri, pisliği, toprağı, suyu, çamuru eve getirmemek için insanlar ayakkabılarını Genkan kısmında bırakıyor. Yani bizim kapının önünde yaptığımız şeyi insanlar kapının önünde ama içeride yapıyor. Evin zemini parke olsa bile o kısım genelde taştan oluyor. Temizlemesi daha kolay olsun diye. Burası da posta kutumuz. Faturamız geldiğinde dışarıdan içeri atıyorlar. Buradan alıyoruz biz de. Burası da evimizin ayakkabıları. Sadece ayakkabılarımız değil, aynı zamanda maskelerimiz, ısı pedlerimiz, şemsiyelerimiz, çantalarımız, terliklerimiz ve çöplerimiz var. Daiso fişlerimiz var. Ne işe yarıyor? Bilmiyoruz ama atmaya kıyamadık. Belki bir gün bir işe yarar diye hala saklıyoruz. Görmüş olduğunuz sanat eseri ise benim çıraklık eserim. Japonya'da bir resim yapma etkinliğine gitmiştim. Orada icra ettiğim bir resim. Sanatla doğsun taşsın istiyoruz evimiz. O yüzden girişten başlıyoruz. Bunlar da alışveriş çantalarımız. Tote bag'ler, bu bez çantalar Japonya'da bir kültür. Herkes doğaya çok saygılı olduğu için kimse plastik poşetlerden almak istemiyor. Herkes kendi alışveriş çantasını kendi taşıyor. Biz de markete giderken çabucak çıkabilelim diye çantalarımızı burada muhafaza ediyoruz. Peki neden renkli? Çünkü markete de gidiyor olsak kombinimize hangi renk giderse onu giyiyoruz. Biz öyle insanlarız. Girişteki son eşyamız da ecza dolabımız. Hem çanta koyacağı hem de ecza dolabı. Ecza dolabımızın içinde Türkiye'den getirdiğimiz çeşit çeşit antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endoskop. Bu Umut'un bana doğum günü hediyesi. Burada doktora gitmek çok meşakkatli bir iş olduğu için evde kendi muayenemi, kendi endoskopumla kendim yapıyorum. Aynadan kendimi muayene ediyordum. Umut dedi ki bir işi yapacaksan düzgün yap dedi ve bana endoskop aldı. Teşekkür ederim Umutcan. Severek kullanıyorum. Ağzına sokuyor. Eğer anlamayan insanlar varsa. Bu da puzzle'ımız. Puzzle'ımızda 2000 parçalık mikro küçük şeylerden oluşuyor. Yaparken çok zorlandık. Bakın o kadar hiçliğin içinde 2 parça birleştirdim. Ya ben sana ne dedim? Bir saniye şuradaydı. Ne yaptın Umutcan? Sen devirmişsin, toplamadan gitmişsin. Bir daha göster. Göstersin. Git. O yüzden evden her geldiğimizde görelim. Maksimum nerede görebiliriz? En görünen yeri neresi diye tam kapının önüne koydum. Herkes görsün. Sadece biz değil, kapımızı çalan Yahova'nın şahitleri, bizi Hristiyan yapmaya çalışan Japonlar da görsün diye kapımızın önüne koyduk. Herkes görsün. Biz bu eve ilk geldiğimizde çok az eşyamız vardı. Hatta ben ilk geldiğimde salonda olan tek eşya harika masaydı. Rengi de farklıydı hatta. Biz bunu kendimiz kahverengiye boyadık. Masayı boyamaya karar verdik. 3 dakikada boyadık, şimdi mola verdik, dinleniyoruz. Ben daha Türkiye'deyken iş yerindeki müstakbel iş arkadaşlarım benim için koliler yapmaya başlamışlar. Bulamadıkları eşyaları bize verdiler. Masa da onlardan biri. Masa ve bu 2 sandalye. Evimize 3. bir kişi geldiğinde ona oturacak yerimiz hala yok. Peki onları nereye oturtuyoruz? Koltuğa. Koltuğumuz çok muhteşem. Aslında çok ucuz olmakla beraber bir o kadar da dayanıksız. Koltuğumuz aslında çok büyük görünmekle beraber o kadar da büyük değil. 2 kişi yan yana zor oturuyor. Birimiz bir tarafına, birimiz bir tarafına. Buradan karşıdan filmimizi izliyoruz. Arkada da Nilay'ın muhteşem bağlantılı sanatını görebilirsiniz. 4 resim birbirinden ayrı görünmekle beraber aslında birleştirdiğinizde aynı resmin parçası. Konsept desen var, sanat desen var. Aynı zamanda bu yanında da renkli, ucuza aldığımız yastıklarımız da var. Tabii ki olmazsa olmazlarımızdan biri Dilay'ın patronunun düzenlediği yardım kampanyasında gelen prensesli battaniyeler. Disney prenseslerle dolu battaniyemizi salonda bize üşüdüğümüz kış günlerinde eşlik ediyor. Evimizin bu köşesinde de kullanmak istemediğimiz, fazla gördüğümüz eşyaları koyduğumuz bir sehpamız var. Burada YouTube yayın programından tutun projeksiyon, hoparlörlerimiz, Nilay'ın kendi odasına sığdıramadığı eşyaları. Allah! Yalan değil, gerçek.
Yine Nilay'ın eşyaları. O bir kere sanat kutusu ya. Sanduat kutumuz da var. Kamera, ekipmanları. Nilay'ın patronunun ona verdiği onlarca çiçekten. Nilay'ın patronu çiçekleri çok seviyor. Nilay'a da çok fazla çiçek veriyor. Kendisi çok yaratıcı olduğu için ama aynı zamanda hiçbir şeyi çöpe atmak istemediği için, istifçi de olduğu için eve eşyaları çöpe atmaktansa bu şekilde saksılara surat çizerek değerlendirmek istiyor. Yani bir Gördüğünüz saniye, gibi. özenle dizayn ettiğim robot saks. Burada 3. gözü var. Aynı zamanda burada bir pasif agresif gülüş de var. Yani diyor ki beni sulamazsan AI ile iyi geçin arkadaşlar, robotlara iyi davranın. Bir önceki sezonun 20. bölümünden hatırlarsınız. Almanya'dan Ceren ve Cihan gelmişti. Ceren kendisi de çok yaratıcı bir insan olduğu için bu saksılarımızı gördüğünde burası aynı ağza benziyor demişti. O yüzden böyle çiçeklerimizin üstüne peçete yapıştırıp surat çizmişti. Ceren gidince biz de bunları ölümsüzleştirmek istedik ve her çiçeğin üstüne bu şekilde bir sanat çalışmasında bulunduk. Böyle her şeyi doluşturduğumuz güzel küçük bir sehpamız. Burada mutfağımız var. Çok alçak. O yüzden üstüne eğilince insan biraz eli acıyabiliyor. Burada da ne olduğunu ilk geldiğimizde bilmediğimiz ama sonradan bir Japon'a sorduğumuzda öğrendiğimiz bıçaklığımız var. Kapağa bıçaklık koymuşlar, böyle bıçaklar kimseyi rahatsız etmesin. Bu Japon ocağı Türkiye'deki ocaklarımızdan farklı. Üstünde 3 tane göz var. Burada her şey normal ama içinde aynı zamanda balık ızgarasıyla geliyor. İçinde kokuyu emen bir sistem bile mevcut. Okulda hoca öğretmişti. Çeviten katalizör var. Balık kızartıyorsunuz ama ev balık kokmuyor. Biz hiç balık kızartmadık ama ev balık kokmuyormuş, yani öyle değilmiyor. Bunlar her bir ocağa ait açma kapama kolları ama gördüğünüz gibi bu ocağınki biraz daha farklı. Bu ocak üstünde böyle içine girip çıkan bir şey var. Çünkü burada ocağı açtığınızda suyu yemeğim kaynayınca kapansın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde mesela bir kızartma yapıyorsunuz. Kızartma yağının derecesi 200'de kalsın diye buradan ayarladığınızda ve onu bu ocağa koyduğunuzda ocak sürekli kendi kendine kısıyor, açılıyor, kısıyor, açılıyor. Böylelikle kızartma yağınızın derecesi düşmeden bir şeyleri kızartabiliyorsunuz. Muhteşem teknoloji bence. Bu da buzdolabımızın yanı. Bu bizim takvimimiz. Her ay ben bunun sayılarını değiştiriyorum. Japonya'da geri dönüşüm yapabilmek için belli günler var. Metallerinizi, plastiklerinizi öyle her istediğinizde kafanıza göre atamıyorsunuz. Ayın ilk pazarı metallerimizi, 3. pazarda plastiklerimizi atabiliyoruz. Biz de onu unutmayalım diye bu takvimin üstüne koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Yine unutuyoruz. Pek bir işe yaramıyor ama estetik görünüyor. Burada da poşet sıkıştırma şeyi. Kaçma ne denir? Ağız büzdürme şeyi. Bunu her kapattığımızda düşmanlarımızın ağzını böyle büzüyoruz diye hayal ediyoruz. Yani o kadar güzel bir alet ki yapamadığı tek şey Umut'un ağzını büzmek. Böyle buzdolabımızda arkadaşlarımızla resimlerimiz, unutmak istemediğimiz faturalarımız var. Ama aynı zamanda Nilay'ın zamanında kendine aldığı hediyenin üstüne yazdığı notu da buzdolabımızın üstüne saklıyoruz. Neden? Çünkü ben en iyisine layığım. Önce kendini seveceksin ki başkalarını da sevebilesin. Ben önce kendimi çok seviyorum ki Umut'u sevebilmeye enerjim kalsın. Bu gördüğünüz arkadaşlar Nilay'ın deyimiyle star parçamız. Neden? Çünkü kendisi kırmızı. Küçük evimize sığmayan şeyleri buraya koyuyoruz. İkinci el fırınımız. Arkasında Coca-Cola resmimiz tabii ki olmazsa olmaz. Ama Nilay arkadaşım bunun için resim çizeceğini iddia etmişti. Bu resmi hala bekliyoruz. Birazdan benim odamın turunu yaparken bunun içine çizdiğim resmi göstereceğim size. Çünkü çizdim ama olmadı. Çiçek aranjmanımız. Çünkü biz yaşamayı o kadar seviyoruz. Ama bu gördüğünüz çiçek aranjmanı şu an sarı ve beyaz çiçeklerden oluşan yaz aranjmanı. Biz tabii ki kış geldiğinde yılbaşı temalı, daha böyle çam ağaçları, kozalaklar şeklinde bir aranjman yaparak aynı zamanda içinde yaşadığımız mevsimi de kutluyoruz. Buradan da evimizdeki sıcak suyun derecesini ayarlayabiliyoruz. Tabii aynı zamanda bu makine başka işlere de yarıyor. Ama biz sadece bu kadarını biliyoruz. Çok da karıştırmak istemiyoruz. Bir de böyle basınca Japonca konuşuyor. Meğersem dereceyi söylüyormuş. Şimdi anladım bunu. Burada da Nilay'ın bana yıllar önce doğum günümde aldığı Totoro'lu bulaşık önlüğü var. Biz de şu an beraber Japonya'da yaşıyoruz yani. Bu da eğer kaderin cilvesi değilse nedir? Bu da Ceren'in bize getirdiği ev hediyesi. Kilden yaptığı şey çok tatlı. Son olarak da dartımız. Ben bu oyunu çok iyi oynadığım için artık oynamıyoruz. Buna inanan varsa şu an videoyu kapatıp kesin. O yüzden oynamıyoruz artık. Sandalyelerimizin bile çorapları var. Normalde kedi ayakları vardı ama
düz basan, ters basan kedi ayağı biraz açıkçası cin çarpmış kediyi andırıyordu. O yüzden böyle başka bir şey almaya karar verdik. Komşularımızı rahatsız etmesin diye de tabii böyle sandalyelerimizin altına çorap taktık ama tabii biz buraya ilk geldiğimizde komşularımız bizim kapımızın önüne not bırakmıştı. Şu kadar yazı yazılmış sinirli bir şekilde böyle ama Japonlara gösteriyorum. Japonlar okuyamıyor. Okuldaki Japonlara göstermiş. Aa ne yazıyor burada falan diye. Ama şeyi söylemişlerdi yani. Hani belli ki Japonca bilmeyen birini anlatmaya çalışmışlar. Çünkü böyle kanji yazıyor. Kanjinin üstüne daha kolay yani çocuklar da okuyabilsin diye bazen kanjinin üstüne hiragana ile yazıyorlar. O kanjinin ne olduğunu okuyabilsin. Öyle yazıyordu yani. Hani belli ki bir çocuğa o notu bırakmayacağına göre apartmanda yaşayan tek yabancılara o notu bırakmışlardı tabii ki. Notta şöyle şeyler yazıyordu işte. Gece 3'te birkaç yabancı adam sesli bir şekilde konuşuyordu. Anlayabildiğimiz kısmı buydu. Tabii sonradan bunu fark ettik ki ben geceleyin diziyi açık unutmuşum. Öyle uyumuşum. Tabii o dizi de Tayland dizisiydi. Bağ çağırmışlar dizide. Başka diller. Adam diyor ki bu ne konuşuyor belli ki. Böyle bir tecrübede yaşadık komşularımızla ama ona rağmen böyle komşulara biz yine de ses gitmesin diye elimizden geleni yapıyoruz yani. Ve şimdi de geldik tatami odamıza. Bu odaya tatami odası deniyor. Çünkü yerler tatami. Böyle yer hasır, yumuşak bir malzeme var yerde. Zemin sert değil. O yüzden üstüne sert eşyalar koyamıyoruz. O yüzden burayı odamız olarak belirleyeceksek buraya genelde yer yatağı açılıyor. Geleneksel bir Japon odası. Buradan yataklar alınıyor, seriliyor. Sabah onlar geri toplanıyor. Geri buraya konuyor. Biz de geleneksel Japon olmadığımız için Biz bu odayı depo olarak kullanıyoruz. Sadece depo değil, aynı zamanda çamaşır kurutma odası, kıyafet saklama odası, yüklük, kiler ve çöplük diyeceğim ama ayıp olmasın, geri dönüşüm odası da diyebiliriz. Bu askılıkları aldık. Sağımda kışlık kıyafetlerimiz var. Solumda yeni yıkadığımız, kuruttuğumuz kıyafetlerimiz var. Burası da tatami dolabımızın içi devasa bir yük kaldırma kapasitesine sahip. Peki biz burada ne muhafaza ediyoruz? Yarım puzzle'larımızı. Yapım aşamasında şu an. Burada da kutularımız var. Kutularımızın üstünde de bir etiketler var. Bu kutuların ne kutusu olduğunu kolayca anlamamızı sağlıyor. Umutcan başta neden böyle bir şey yapıyoruz, manyak mıyız biz diye dalga geçmişti benimle ama şu an kendisi de benimle hemfikir. Değil mi Umutcan? Değil mi Umutcan? evet. Ne kutularımız var? Ne kutularımız var be. Ne kutular var burada biliyor musunuz? Her şeyden önce en altta bahçe kutusu, sıvı gübreler, envai çeşit sebze ve çiçek tohumu. Lavantam da var zaten, filizlendi. O da hemen şurada duruyor. Onun için alet çantası dediğimiz kutu var. Onun üstünde hobi kutusu. İçinde envai çeşit bantlar, boyalar. Bir de karton şeyler var. Ben bir şeyler yaparım atmayalım deyip orada biriktiriyorum. Umutcan bazen gizlice atıyor. Bahsetmiştim daha önce, kendisi istifçi bir arkadaş. En büyük olan kutu da ev diye isimlendirdiğimiz bir kutu. Pencerelerin kenarına sünger mi çektik? Artanlar burada. Onun altında da evle ilgili gelen bütün ne kadar doküman varsa onları koyduğumuz bir kutu var. Yani her şeyimiz kutuların içinde. Bir de rastgele gelen kutular var. Onları da bir şey kutusu olarak değerlendirdik. Mesela Benim eski sevgilimden kalan eşyaların kutusu gibi. şurayı işte. Bunu ben yaptım. Bu aslında koli kutusu. İçinde de biraz önceki kutulardaki hiçbir kategoriye ait olmayan eşyalar var. Onun bile kutusu var yani. Aynen. Japonya'da çöplerimizi atarken hangi çöpümüzü atacaksak onunla ilgili çöp poşetine atmamız gerekiyor mesela. Bu geri dönüştürülebilir plastik ve camlar için olan çöp poşeti. Normal günlük atıklar kırmızı. Metal atıklarımızı attığımız mavi çöpümüz var. Peki geri dönüştürmek için biriktirdiğimiz plastiklerimizi nerede saklıyoruz? Onları da Milay'ın dizaynı. Atmayı unuttuğumuz için bir tane daha ağzına kadar dolu geri dönüştürülebilen şişe var. Onları da buraya asıyoruz ki çünkü neden? Çünkü neden olmasın değil mi Nida? Ortalıkta mı dursun? Durmasın. Böylece dolabın içinde duruyor. Gözden ırak olan gönülden ırak oluyor ve sürekli atmayı unutuyoruz. Ama en azından bütün bir ay gözümüzde batmamış oluyorlar. En üstte bir sürü yine kutu. Şimdi bu kutular önemli kutular. Eve aldığımız ama sonra yarın bir gün taşınırsak diye kendi kutusuna koyarız diye eşyaların kutuları var. Ama aynı zamanda benim toptancı arkadaşım Nilay'ın aldığı onlarca havlu kağıt ve tuvalet kağıdını mecburen buraya iteliyoruz. Çünkü yer yok başka koyacak. Lafı açılmışken Nilay'ın yeni aldığı sanki savaş çıkacakmışçasına aldığı havlu kağıt. Havlu kağıdımız bitiyor muydu? Bitmiyordu. Bakın arkadan görünüyor. Havlu kağıtları görüyor musun? Bak ya onun arkasında 2 tane daha var. Şimdi havlu kağıt bozulacak bir ürün değil. Fazla havlu kağıt göz çıkarır mı? Bence çıkarmaz. Bu şekilde aldığımız zaman bizim taşımamıza gerek kalmıyor. Kargocu kazanıyor. Amazon'da onu satan insan kazanıyor. Biz yolda yorulmamış oluyoruz. Biz kazanıyoruz bence. Ki ben diyorum ki tuvalet kağıdını da alalım koliyle. Kızıyor. En fazla 20 tane alabiliyorum.
O zaman şimdi kendi odalarımızı gösterebiliriz. Şimdi geldik benim odama. Benim odam öyle bir oda ki odamda genelde beyaz ve tahta temasını kullanmak istedim. Neden diye soracak olursunuz. Çünkü onlar en ucuz olanlarıydı. Arkamda kitaplığım var. En sevdiğim Pokemon olan Vaporeon var. Benim bir de küçük Psyduck var. Aynı zamanda tabii ki hep çaldığım kalimbam da burada duruyor. Manga koleksiyonu. Nilay'ın patronunun verdiği biberiye. Çok güzel kokuyor. Aynı zamanda sivrisineklere karşı da bence bir şeyi var. Yanında da sinek ilacım var çünkü burada çok fazla sinek oluyor. Japonca kitapları ve World of Warcraft yemek yapma kitabı. Oradan yemek yapıyor. Bu bilinsin. Şu güzel çiçeğimi de göstermek ister misin? Bakın çiçeğin bacakları var. Bu ikisi bacaksa mesela bu ne? Odam bayağı aydınlık. Aynen. Japonca fiilin çekim halleri için olan şarkı. Umutcan bize bir kuple söyler misin? Ah tabii ki hemen hatta kalimbamı da alayım çalayım bir yandan. Usurutte mubununde guide ikuite kurukite surushite sushite. Bu şekilde şarkımızı söyleyerek fiilin T halini unutmuyoruz. Burada da kişisel bakım ürünlerini koyduğum yer var. Saatim, gözlüğüm, parfüm, kalemlik. Burada origami koleksiyonum var. Kalp, ejderha, kocaman bir kedi. Dinozoru da göstersene. Burada Nilay'ın dinozor diye söyleyip durdu ama aslında bariz ördek olan turuncu gagası ve turuncu ayaklarıyla. Neresi dinozor? Koyacağım yanına. Aynısını dinozorunu koyacağım. Lider ile ördek ya. Origami. Burada yeğenim Asya'nın ben giderken bana verdiği resim var. Çok tatlış olduğu için buraya asıyor, bakıyor. Umutcan manzarayı da göstersene. Şu karşıda gördüğünüz bronz kubbe o Peipei Dome. Tam şurada da Korka Kulesi'nin ucunu görebilirsiniz. Teşekkürler Umutcan. İşte burası da benim odam. Şimdi Odama gidiyoruz. Burası benim yatağım, üstünde hala elektrikli battaniyem var. Çünkü ben hala yazın Bunu mu göstermeye çalışıyorum? O da benim maymunum. Costco bölümünden hatırlarsınız. Benimle birlikte kalıyor. gerçekten aldı yani o şaka değildi. Bana arkadaşlık ediyor. Kız ev arkadaşıyla aynı evde kalıyor. Ama oyuncak maymuna arkadaşlık ediyor düşünün. Salonda bahsettiğim Coca-Cola çerçevesinin içine yaptığım eser aslında şu altta görmüş olduğunuz yeşilli resim. Dikkatli bakarsanız o aslında Coca-Cola kasası, içindekiler de kola şişeleri, diğerleri çiçek. Bir üstünde buraya taşındığımızda çizdiğim ilk eseri. Dikkatli bakarsanız elinde 4 tane ceset var. Çünkü neden olmasın değil mi Umutcan? Çizip duvarıma asıyorum. Hoşuma gidiyor. Bu tarafa döndüğümüzde de daha fazla sanat, daha fazla renk. Yine bunları da ben çizdim. Sonra burada kolyelerimi görüyorsunuz. Bu yaştan sonra kolyelere merak saldım. Burada böyle çeşit kolyelerim var. Ve bir arkadaşlarımın resimleri var. O çizdiğin resmi göstermek ister misin ya? Şimdi dalga mı geçiyorsun? Nesi var? Ne olduğunu da anlatmak ister misin? Umutcan bir tane bir şey çizdi. Ben dedim ki ben daha iyisini çizerim. Bu böyle çizilir dedim. Ne yapıyorsa 2 katı. O yüzden 2 geyik. Sonra burada bir tane kaktüsüm var. Bu öldü büyük ihtimalle ama yani yine de burada tutuyorum. En sevdiğim parçalarımdan biri. Bunlar da benim pembe taşlarım, kuartz. İçine aromalı yağlardan koyuyorum. Kokmuyor. Ama tutmuyor ama güzel görünüyor yani o yüzden tutmaya devam ediyorum. Ukulelem var. Umut'un kalimbası gibi olmasa da biz de kendi çapımızda bir takım sanatsal aktiviteler bozup yapıyoruz. Ders programım var. Hangi gün hangi derslerim olduğu yazıyor. Her sabah üstümü giymeden buna bakarak hazırlanıyorum. Çünkü bazen yetişkin öğrencilerim oluyor. Biraz daha düzgün giyiniyorum. Bazen de küçük çocuklara ders verirken daha rahat şeyler giymem gerekiyor. Çünkü yere falan oturmam gerekiyor. Hemen yan tarafında da siyah aynamı görüyorsunuz. Umut'un odasında dikkat ettiyseniz onun aynası beyazdı. Benim aynam siyah. Neden? Çünkü biz Umut'la kakaolu vanilyalı kurabiye gibiyiz. Umutcan o vanilyanın tatlı karakterini yansıtırken ben kakaolu tarafını, o acılık tarafını temsil ediyorum evde. Maalesef ki. Dolabımın kapağına bakarsanız burada Japonca çalışıyorum. Size Japonca şey diyebilirim. Monko shimashita. Söylendim demek. Ben bu konuda söylendim. Derdimi anlatacak kadar Japonca öğreniyorum. Burası da benim makyaj masam. Umutcan benimle dalga geçiyor. Makyaj masam deyince sanki fondötenler şeyler varmış gibi. Var. Eyeliner. Hem de doldurulabilir. Japon teknolojisi eyeliner. Böyle açıyorsunuz, içine mürekkebini koyuyorsunuz. Harika bir teknoloji. Kremlerim var. Tek makyaj yapmıyorum. Bu abajurumda
Kaçing. Açtığınız zaman bızz diye bir ses çıkarıyor. Ama bu beni çok rahatsız etmiyor. Geceleri kullanıyorum. Star parçamızı da bitirelim mi Umut'ca? Bu da benim odam. Burası da banyomuz. Lavabonun üstünde 2 raf var. Burası benim rafım. Kalabalık olan Umut'un rafı. Umut'un çok fazla kozmetik ürününe ihtiyacı oluyor. Çünkü çok bakımlı bir insan. Ben açık kremi istiyorum burada. Diş fırçamı göstermek isterim. Bakın bu kapalı kapağın içinde ki bu kutunun içinden çıkan diş fırçamı aynı zamanda bu koruma şeyinden çıkarıp dişimi öyle fırçalıyorum. Çünkü benim diş fırçam buna layık. Şurada Umut'un diş fırçası var. Burada. Burada. Burası da banyomuzun içi. Banyonun ıslak kısmı böyle ayrı bir yerde duruyor. Her yeri plastik buranın. Her yerini ıslatabiliyorsunuz. İlginç bir banyo teknolojileri var. Ve daha da ilginç şeyi, bütün bu duvarlar mıknatıslı. Bir bakın. Olmuyor. Dolayısıyla lifler ya da banyoda kullandığınız her şeyi banyoya asabiliyorsunuz bu şekilde. Adamlar her şeyi düşünmüş. Şimdi de geldik evimizin bütün evleri olmazsa olmazı tuvaletimize. Tuvaletimizde düşündüğümüz bu konsept, burada bir Gandalf'ın fotoğrafı var. Altında Is it safe yazıyor. Yüzüklerin Efendisi'nin bir bölümünde Gandalf Frodo'nun yakasına yapışıp güvende mi, gizli mi diye soruyordu. Is it secret? Is it safe? Biz de bu güvenli mi konseptini alıp birbirimizden sonra tuvalete girerken tuvalet güvenli mi diye sormamak için bunu dizayn ettik. Ne kadar bu işlerin ustasıyız buradan görebilirsiniz. Şuraya yaklaşacak olursanız burada 2 tane madde var. Güvenli değil ve güvenli. Kum saati şu anda aşağıda. Dolayısıyla bir tuvaletten çıkan insan bu kum saatini çevirdiğinde kum güvenli değilden güvenliğe doğru akacak. Ve tam 3 dakika sonra bütün kum aşağıda olmuş olacak. Yani 3 dakika sonra artık güvenli değil, güvenliğe dönüşmüş olacak. Böylelikle rahat evimizden sonra tuvalete girebileceğiz. Sen nasıl oturuyoruz bir göstersene. Videoyu da gösterelim mi? Nasıl göstereceğiz kız? Yapıyorlar ya internette böyle şeffaf bir şeyi kapatıyorlar. Tut. Geliyorum. İçerisi bayağı geniş aslında. Ama pencere olmadığı için şu havalandırma çalışıyor. Olur mu? Kız bu ne? Mutfak kabı getiriyor. Nasıl? En büyüğü bu. Bunu poşete geçiriyoruz. Bence üstüne streç film kapatabiliriz ya. Mantıklı. Zeka. Bu Japon tuvaleti. Japon tuvaletinin bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada popo işareti var. Buna basınca tam böyle diye suyu doğru açıyla çok yanlış yerlere gidebiliyor. Bu biraz daha önden fışkırttırıyor suyu. Bu çok arkadan fışkırttırıyor. Buradan suyun tazyini, sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da tuvalet oturağının yine sıcaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu da kendi kendine temizleme tuşu. Buna basınca kendini temizliyor. Mesela şu an popoya basarak nasıl görünecek ben de çok merak ediyorum. Buradan gördüğünüz gibi çılgın bir tazik. Ama bir de ne kadar yumuşak. Sesi bile başka. Bu da tuvaletimizde. Japonlar eve geldiğinde tadaima der. Tadaima, tada geldim. Okaeri de hoş geldin demek. Evdeki insan da okaeri der. Çıkarken de ittekimasu derler. O da demek ki ben gidip geleceğim. Evdeki de der ki itler aşağı. Git de gel. Şimdi o zaman ben diyorum ki ittekimasu. İttereşay. Biz Japonya'ya geldiğimizde bir takım evler gösterdiler ama yabancıların kalmasına izin verilen ev sahiplerinin yabancılara vermek istediği evler çok sınırlıydı. Çünkü genelde Japonlara vermek istiyorlar evlerini. Çünkü yabancıların evde düzgün bir şekilde davranmayacağını, evleri mahvedeceğini falan düşünüyor ama ne kadar güzel, evine İyi güzel gördüm. bakmışız. Bundan bahsetmedik ama şunu görüyor musunuz bu yeşil? Bunu biz kapladık. Bu iğrenç sapsarı, aynı şu sarıda bir şey. Üstüne sürekli su zarar vermiş, her yeri kabarmış, çok kötüydü. Yani biz evi şuradan aldık, şuraya koyduk. 2+1 ev yoktu. Hep 3+1 ev gezdirdiler bize. Çünkü 2+1 olup da bize vermek isteyen Japon ev sahibi yoktu. En azından emlakçı öyle söyledi. O yüzden şu an 3+1 evde oturuyoruz. Ve biz bu eve toplam 100 bin yen veriyoruz. Bunun içinde bazen su faturası da oluyor. Normalde kiramız 95 bin, 98 bin yen gibi bir şey. 2 ayda bir kiramıza su faturası ekleniyor. O yüzden ortalama aylık 100 bin yen bu eve verdiğimizi söyleyebiliriz.
Ev çok merkezli. Yani Japonya'daki diğer arkadaşlarımın da oturduğu evlerin kiralarına falan baktığımda gerçekten ikiye böldüğümüz için kirayı aslında çok uygun oturuyoruz. Böyle bir evde, böyle bir muhitte. Bizim oturduğumuz yer çok canlı bir yer. Alışveriş merkezleri var, izakayalar var, her yerde kombiniler var. Metroya, otobüs durağına çok yakın. Yani yakın olduğu otobüs duraklarından geçen otobüs sayısı da fazla. Çünkü mesela ben Osaka'da çalışıyorum. Orada otobüslerin arasında 1 saat falan oluyor yani. Orası yaşanacak yer değil bence. O yüzden bizim oturduğumuz yer çok güzel. Çok seviyoruz. Fukuoka'nın mihenk taşlarına yürüme mesafesinde olmamız harika bir şey. Japonya'da genel olarak en azından Fukuoka için söyleyebiliriz ev kiraları bu şekilde. Tek başınıza eve de çıksanız 1+1 evler var. Onların da kiraları yine yani merkeze yakınsa 50.000 veya 50.000 yenden daha fazla. Merkezden tabii çok uzaktaysa 30.000 lira daha ucuzlarına da var. Ama o para sizden bir şekilde yol parası olarak yine çıkıyor. En iyisi merkeze yakın oturmak. En azından dışarı bir yere eğlenmeye gittiğinizde gece metro çalışmıyor bile olsa evinize yürüyerek gelebilirsiniz. Evi çektiğimizde dikkatinizi çekmiştir. Bu radyatörler nerede evde? Bu evi nasıl ısıtıyoruz biz? Evet. Yok öyle bir şey. Radyatör yok. Onun yerine klimayla evi ısıtıyoruz ve soğutuyoruz. Normalde Türkiye'de klima alışkanlığımız yoktur yani. Merkezi sistem olur, kombiniz olur, kendiniz istediğiniz kadar yakarsınız ama burada bütün evi tek bir klimayla ısıtmaya çalışıyoruz. Kışın acayip zor oluyor. Bütün kapıları kapatıp kendi odalarımızın kapılarını açıyoruz. Koridordan sıcak havanın odanıza ulaşmasını ümit ediyoruz. Ki bu da bizim elektrik faturamızı oldukça fazla arttırıyor. Ama muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış bir ülke olan Japonya, devlet yabancı da olsanız sizi vatandaşı olarak biliyor ve çok elektrik yaktınız, size kıyamadık. O yüzden alın bu parayı elektrik faturanızı ödeyin diye para yardımında bulunuyor. Sadece kışın değil, yazın da. Yazın da klimayla serinlemeye çalışıyorsunuz ki nereden baksanız lüks yani. Ama bu Türkiye'deki sıcak gibi bir sıcak değil. Nefes alınmıyor. Şu an mesela klimayla oturuyoruz. Şu an ben sırılsıklamım yani. Evinizi serinletmek için kullandığınız klimanın elektrik faturasına bile devlet yine para yardımında bulunuyor. Faturalarımızın miktarı ne kadar Umutcan? Ne kadar fatura ödüyoruz? Elektrik, gaz, su ve internet faturamız var. Su faturası kiraya otomatik ekleniyor 2 ayda bir. Elektrik ve gaz, şofben ve ocak kullanıyor gazı. Dolayısıyla yıl boyu değişmiyor kullandığımız gaz miktarı ve yaklaşık olarak maksimum 4.000 yen. Elektrik klimayı yakınca o kadar fark ediyor ki bir ay 3.000 yen gelirken 17.000 yen gelebiliyor ki çok büyük bir artış yani. Ama işte Nilay'ın da dediği gibi devlet yaz sonunda ve kış sonunda bize yüklü bir miktarda para vererek onu bir şekilde dengelemenizi sağlıyor. Evimizi gezdirirken size birçok duvara asılmış bir şeyler gösterdik. Evin duvarları Karton piyer. karton piyer. Dolayısıyla duvara bir şey asmak için aslında böyle bir raptiyeyi bastırınca zaten vırt diye duvarın içine giriyor. Öyle duvarlar var. Dolayısıyla yazın dışarıda hava kaç derece ise evin içinde de o kadar derece oluyor. Kışın yine dışarıda hava 3 derece mi? Evin içi maksimum 5. Ne yalıtım var ne bir şey, hiçbir şey yok yani. Japonya'da yaşamakla ilgili eğer sorularınız varsa bunların dışında ev kirasıdır, faturalardır, market alışveriştir bilmem nedir ve onlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Fukuoka'ya gelirseniz de sizi bir yemeğe çıkarırız. Aynen. Çünkü biz öyle insanlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Matane. 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 Kafama at en son. Böyle sokunca söyleyeyim. Sokuyormuşum gibi oldu. Sen hep yaparsın ama yani. Pencerelerin yanına sünger mi aldık? Artan sütyen bu sütyen. Pencerelere sütyen takıyoruz biz. Japonya'da böyle. Sütyensiz peçete olmaz. O ne öyle bütün... Neyse. Peçeteleri Onu nereye oturtuyoruz peki? koltuğa. Kolum çık. Aynen, onu nereye oturtuyoruz peki? Döndüreceğim. Koltuğa döndüreceğim. Koltuk boş Koltuğa olacak. döndüreceğim, koltuk boş olacak. Dur ama yani. Okay. Peki onları nereye oturtuyoruz? Koltuğa. Koltuğa döndüreceğim. Onu da her geldiğimizde, kapıdan her geçtiğimizde bunu görelim ve o an yaşadığımız o sıkıntıları, o dertleri hepsini tekrar hatırlayıp şu an içinde olduğumuz hayatta şu an sen yaptın anladın mı? Anneannelerimiz, babaannelerimizin hayat şartlarına uyum sağlamak açısından puzzle'ımızı girişin direkt karşısına koyuyoruz. Muzun içi. Çok dramatik açtım ya. Şu an acayip ekolu geliyor sesim olması lazım. Burası da bam 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 bam. Ama işte bir gün bu kutulara sığmayacağız, taşıyacağız.
O zaman da daha büyük bir kutu alacağız. O zaman da daha büyük bir kutu alacağız. Ağzından aldım. Ağzından aldığım şeyleri koyduğumuz kutuyu da göstereyim şöyle. Onun da kutusu var. Bu çekilmiş gibi. Otobüslerin arası çok uzun. Saat başı. Ciddi bir şey anlatıyorum ya. Dayanamadım. Burada da side questlerim var. Benim kendimi motive etmek için yarattığım side questler. Side quest'in Türkçesi gelmedi. Side quest'in Türkçesi ne Umutcan? Yan görevler. Onları yaptıkça kendime 10.000 tecrübe puanı yazıyorum. Her şey kafamda ama. Resmen Nilay az önce söylediği lafla bizi 50 yıl yaşlandırdı, mihenk taşı diyerek biraz sonra kapımızdan Zeki Müren gelecek ayaklanmış bir şekilde. Evet. Ne? Bye bye driver. Bye bye driver. Bye bye. Bye bye driver. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Kakaolu vanilyalı kurabiye gibiyiz. Biz seninle, biz seninle. Biz umutla ve sevmediğimiz gibi ayrılamayız. Tamam mı? Tamam. Hadi 2 dakika daha dur.